Yeni Spider-Man dizimizin bu haftaki 3 bölümünü incelemek için biraz geç kaldık biliyorum. Çünkü Red Hulk ve Sam Wilson'ın savaşını konuşmak zorundaydık. Ama merak etmeyin, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer intronun sonundaki kapakta Spider-Man'i etrafındaki halka şeklindeki radar dalgalarıyla gördük ve bunlar Daredevil'ın çizgi romandaki radar görüşüne bir göndermeydi. Çünkü bu bölüm Daredevil'la tanıştığımız bölüm oldu. Bu bölümün adının da Şeytanla Düello olduğunu unutmayalım. Şeytanla Düello ismi aynı zamanda gerçek hayatta birbirine düşman olan iki politikacının büyük bir gizemi çözmek için iki büyük avukat olarak birlikte çalışmalarını anlatan bir kitabın ismi. Peter'ın bu öğretmeninin adı Bayan Anand. Yani ismini söylemesi biraz garip ama bilmek isteyen olursa diye söyleyeyim dedim. Daha önce de dediğim gibi bu dizide en sevdiğim konulardan biri Lincoln'un hikayesi oldu. Onun adım adım çizgi romandaki Tombstone karakterine dönüşmesini izlemek çok keyifli. Onun hikayesini aradan çıkaracak olursak 6. bölümde Lincoln'un ilk olarak futbol takımından kovulduğunu, sonra da Pearl'le konuşmayı reddettiğini ve derslere girmemeye başladığını gördük. Yani henüz ailesi bilmese de yavaş yavaş hayatını mahvetmeye başladı bile ve bu konuda küçük kardeş de gerçekten çok öfkeli. Ama Garga'nın adamları peşine takılmışken ve kendi çetesi tehlikedeyken onları da bırakmak istemiyor. Yani gerçekten de içten içe bu yeni çeteye kendine ait hissettiğini görüyoruz. Yani sanki okuldaki futbol takımında gösterdiği birlik beraberlik ruhunu tamamen artık buradaki yeni arkadaşlarıyla yaşıyor gibi. 6. bölüme geri dönersek Peter ve Harry Norman Osborn'un ofisinden çıkmak üzerelerken Jean'in ofise gizlice girmeye çalıştığını gördük. Jean karakteri çizgi romanda da son derece zeki bir genç kahramandı ve başkalarının hareketlerini inceleyip kopyalayabilen bir taktik ustasıydı. Bu yüzden kendisinin Taskmaster'ın kızı olduğunu düşünüyordu ve aslında Taskmaster'ın izinden gitmeye çalışıyordu ama birlikte çalıştığı kahramanlar onu aydınlık tarafa doğru çektiler diyebiliriz. Peter bunun üzerinde çok durmadı. Çünkü boş vaktini Harry ve Nico'yu yakın arkadaş yapmak için çabalayarak geçiriyor ve bir şekilde böyle bir üçlü olacaklarını tahmin etmiştik. Peter üçünü de kaynaştırmak için üçünün de annelerinin hayatlarında olmadıklarını öne sürerek saçma bir ortak nokta sundu. Ama Nico'nun sessizliği çok şey anlatıyor tabii. Nico'nun ailesinin birer süper kötü olduğunu ve mistik güçlerin Nico'ya da geçtiğini daha önce de konuşmuştuk. Bu bölümde Nico'nun mistizme olan ilgisini tarot üzerinden vermişler ki belki yeterli bir mesaj değil ama henüz Agatha'yı izleyeli çok olmadığı için tarotun bu konulardaki baskın varlığını biz hissettik tabii. Ama en önemlisi Nico'nun her başı sıkıştığında boynundaki kolyeyi tutmasıydı. Ve bu haftaki bölümlerde kolyenin direkt onunla konuştuğunu bize gösterdiler. Yani kafasındaki bazı sorular için kolyesine danışıyor ve bu çok ilginç. Çünkü çizgi romanda Nico, Staff of One adlı sihirli bir asa kullanıyor. Bunu Runaways dizisinde de görmüştük bu arada. Ama aslında bu asa The One adlı sihirli bir varlığın ta kendisi. The One adlı bu varlık Minoru ailesinin atalarından biriyle bir savaşa girmiş ve savaşı kaybedince ona hizmet edecek bir asaya dönüşmüş. Bu asa da Minoru ailesinde nesilden nesile geçmiş ve Nico'ya kalmıştı. Sanırım bu dizide bir asa yerine bu kolyenin içinde yaşayan bir varlık olduğunu ve onunla konuştuğunu öğreneceğiz. Parker'ların evine geri dönersek eski VHS kasetlerden film seçtiklerini gördük. Nico'nun seçtiği Zaniac filmi güzel bir detay çünkü bu film Loki dizisine bir göndermeydi. Loki dizisinde Brad Wolf adlı TVA ajanı TVA'yı terk etmiş ve zaman çizgisinde 70'lere gidip orada bir aktör olup Zaniac adlı bir filmde oynamıştı. Şimdi de bu filmi Nico'nun elinde görüyoruz. Harry'nin seçtiği filmin adı da Tomb Buster ve bu da Moon Knight dizisine bir gönderme. Çünkü Moon Knight dizisinde Mark Spector'ın odasında bu filmin posterini gördük ve Mark'ın diğer kişiliği olan Steven Grant'in aslında bu filmden etkilendiği için ortaya çıktığını anlamıştık. Neyse, bu bölümde Harry ve Nico için bir altyapı daha hazırladılar ama Peter, Harry'nin Nico'ya Peter'ın büyük sırrını söyleyeceğini düşünmeliydi. Yani Harry'nin ne kadar aklı havada biri olduğu belli zaten. Neyse, Norman Osborn'un Lagos için bir bağış etkinliğine katıldığını gördük. Ve bu konuşmacı kadının Eleanor Bishop'a da teşekkür ettiğini duyduk. Eleanor Bishop da Kate Bishop'un annesiydi. Ama hatırlarsanız Lagos konusu önemli. Çünkü Kaptan Amerika İç Savaş filminde Wanda, Steve'i korumak için Ramlov'u havaya uçurmuştu. Ama bu binadaki insanların ölümüne yol açmıştı. Zaten Ross da bunun üzerine Sokovia Anlaşması'nı çıkardı ve tüm kahramanlar ayrı yollara dağıldılar. Burada da Osborn'un Ross'la konuştuğunu gördük
gördük ve hem Lagos için bağış yaptığını hem de Sokovia Anlaşması için destek olduğunu söylemiş oldu. Kaptan Amerika'nın da şu an bir kaçak olduğunu da hatırlatmış oldular. Osborn'un ikiyüzlülüğünü adım adım görmeye başladık artık. Çünkü ofisinde Kaptan Amerika ile olan resmini çerçeveletip asmışken şimdi Kaptan Amerika'nın yakalanması için hükümete destek olması korkunç bir ikiyüzlülük. Ama Ross'a Spider-Man'i bir Oscorp ürünü olarak tanıtması da başka bir konu. Çünkü buradaki görselde Spider-Man'in kimliğinin John Gallo olduğunu görüyoruz. Gallo, Osborn'un güvenliği ama tüm bunları ne Gallo'ya ne Peter'a danıştığını düşünmüyorum. Tüm bunların yanı sıra bu hafta Thunderbolt Ross'u hem burada hem sinemada bol bol görmüş olduk. O yüzden artık onu geçiyorum. Çünkü Daredevil hakkında konuşmamız gerek. Huh, this stuff is sticky. Yeah, it's web. Isn't that obvious? Not from my perspective. Daredevil izlemek her zaman bana çok büyük keyif veriyor ve burada da onun patlamayı bekleyen bir bomba kadar sakin bir tavırla konuşarak dövüşmesi, ağlardan rahatça kaçıp Peter'ı bayıltması çok güzeldi. Ayrıca Daredevil'ı yine Charlie Cox seslendiriyor. Onca yıl sonra Marvel'ın ondan vazgeçmemiş olması ve çok yakında her hafta yeni bir Daredevil dizisinde onu izleyeceğimiz için çok heyecanlıyım. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ve bölümü Garga'nın Otto sayesinde artık tam bir akrebe dönüşmesiyle bitirdik. Bunu birazdan konuşacağız. Bölümün kapağında artık akrebi görmüş olduk ve bu bölümün adı da Scorpio Rising olarak seçilmiş. The Amazing Spider-Man çizgi romanlarında da aynı adlı hikayeyi bulabilirsiniz. Norman Osborn Peter'ın yardımıyla Otto'nun izini sürmek istiyor ve kullandıkları teknolojinin ne olduğunu tartışıyorlar ama bu sırada Peter Otto'nun güneş enerjisi kullanıp kullanmadığını sorguladı ve Osborn'un Otto'nun güneşin gücünü ele geçirdiğini hiç sanmıyorum dediğini duyduk. Bu da tabii ki şu sahneye bir göndermeydi. The power of the sun in the palm of my hand. Sonuç olarak Otto'nun gamma radyasyonunu kullandığını öğrendik ki biliyorsunuz ki bu da Bruce Banner'ın uzmanlık alanı. Nico'nun araba yarışına katıldığı sahnelerde bence bu ikilinin yakınlaşması için çok tatlıydı ama onlar yarışa başlamadan önce onları kameraya alan bu adamın Homecoming filminde Peter'a takla at diyen adam olduğunu fark etmişsinizdir zaten. Tüm bunları geçip asıl konuya gelirsek bu bölümün asıl vurucu noktası tabii ki Spider-Man'in Scorpion'la dövüşüydü. Bu savaşın bu kadar kanlı ve vahşi bitişini hiç beklemiyordum. Ama Peter'ın bu savaşı kazanamadığına da hiç şaşırmadım. Aslında çizgi romanda Gargan'ı bir akrebe dönüştüren kişi J. Jonah Jameson'dı ve bu adama $10.000 verip onu Spider-Man'in peşine takmıştı. Çünkü Jameson doğada bir örümceğin en büyük düşmanın bir akrep olmasından yola çıkmıştı. Burada da Gargan'ın Peter'ı mahvetmesi dizinin finaline doğru yaklaşırken güzel bir geçiş oldu. Bu arada Osborn'un Peter'ı kurtarmak için yolladığı kızağın Green Goblin'in kızağı olduğunu fark etmişsinizdir. Demek ki onca icadın yanında bu uçan kızak Osborn için önemli bir parça ve bu onu yeşil cin olarak çok yakında göreceğimizi gösteriyor olmalı. 8. bölümün adı Birbirine Dolanmış Ağlar olarak seçilmiş ve bu da aynı adlı çizgi roman serisinin isminden alınmış. Ama intronun kapağında Peter'ın kostümünü çöpe atıp yürüdüğü Spider-Man No More adlı bu klasik çizgi roman sahnesini kullanmışlar. Hatırlarsanız aynı sahneyi 2. Spider-Man filminde Tobey'nin Spider-Man içinde kullanmışlardı. Peter'ın hastaneye kaldırıldığı sahnede de doktorların bu sadece bir çocuk diye tepki verdiğini gördük ki bu da yine 2. Spider-Man filminde Tobey'nin treni durdurduğunda halkın verdiği tepkiyle aynıydı. Ayrıca Peter hastanedeyken ondan bir şırınga dolusu kan aldığını gördük. Çünkü Osborn'un ne olur ne olmaz diye örümcek adamın kanını aldığını ve bu kanı başka bir şekilde kullanmayı amaçlayacağını düşünebiliriz. Peter eve döndüğünde May ile sarılıp konuşmaları tatlıydı tabii. Ama burada en çok Peter'ın hayatındaki rol modelin eksikliğine odaklanmak istemişler. Ben amca Peter için büyük bir örnek tabii. Ama MCU'da Peter, Tony Stark'ı bir akıl hocası gibi görürken burada da hep Osborn'u onun akıl hocası olarak gördük. Tony Peter'dan kostümünü geri aldığında onu azarlamıştı ve tıpkı Ben amca gibi Peter'a önce sorumluluk almayı öğretmeye çalışmıştı. Ama Norman Osborn Peter'a büyük güç büyük saygı getirir dediğinde onun asla iyi bir rol model olamayacağının altını çok sağlam bir şekilde çizmiş oldular. Büyük güç büyük sorumluluk getirir sözü tüm Spider-Man'ler için çok önemli bir motto ama bu Spider-Man çok bahtsız çünkü örnek aldığı akıl hocası gerçekten egoist bir adam. Onu Otto'dan ayıran tek
tek şey dış görünümü hakkında daha kurnaz olması. Şu an kayıt yaparken fark ettim ki Otto'nun masa üstündeki şu dosyaların karmaşıklığı ve masasının dağınıklığı Anıl'ın masasıyla ve bilgisayarla neredeyse birebir aynı ve bu beni biraz korkuttu. Neyse, Otto'nun ekranında el altından satın alınmayı bekleyen 2 tüp vibranyum gördük. Bu tüpler Age of Ultron'da Klaue'un çaldığı vibranyum tüplerine benziyor. Burada böyle bir bağlantı olduğunu düşünebiliriz. Onu yakalamaya gelen kişi Ross oldu tabii. Ama Ross'un onu silahlarla yakalaması mümkün olmadığı için Iron Man'in çıkıp geldiğini gördük. Buradaki Iron Man zırhı ve kaskı için de klasik Iron Man çizgi romanlarından esinlenmişler. Sinema filmlerinde bakarsak şu an Tony Stark Sokovia Anlaşması'nı imzalamış ve Ross için çalışmaya başlamış durumda. Bunu unutmayalım. Sonuç olarak finale gelirsek Harry'nin Peter'a yardım etmek için onun defterindeki tasarımlardan yola çıkarak yeni bir kostüm yaptırdığını görmüş olduk. Açıkçası bunu beğenmedim. Çünkü bari burada Peter'ın kendi kostümünü kendisi yaptığı o günlere geri dönsek iyi olabilirdi. Tamam, Spider-Man kostümünü kendisinin dikmesi zor ama sonuçta Peter de bir örümcek. Yani bir şeyler örmek, dikmek konusunda iyi olduğunu biliyoruz. Ayrıca Harry'nin şu sözü Go get him, Tiger. her zaman çizgi romanlarda Mary Jane Watson'ın Peter'a söylediği bir sözdü. Tabii sinemada da öyle. Go get him, Tiger. Yani şu kızı geri plana atmayı bırakın artık. MJ Marvel'ın en sevilen kızlarından biri değil miydi? Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Evet, bu hafta konuşacaklarımız bu kadar olsun. Haftaya 2 bölümlük final hakkında güzel bir video sizi bekliyor olacak. Ve tabii ki sonra da Daredevil dizisine geçeceğiz. Bu sırada sizin için hem YouTube'a hem de Instagram'a hazırladığım çok güzel videolar var. O yüzden şimdiden abone olup Instagram'da da takipte kalmayı unutmayın lütfen. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Ağ da atabiliyorum.